La Dotta, La Grassa, La Rossa yani Bilgiç, Şişman ve Kırmızı. Eski TV'nin Bologna bölümü Bologna Üniversitesi'nden başlıyor. La Dotta, La Grassa, La Rossa diyerek yeni bölümün açılışını yapıyoruz. Eski TV olarak İtalya'nın tarihi ortaçağ kenti Bologna'dayız. La Dotta, La Grassa, La Rossa demiştim. Yani Şişman, Bilgiç ve Kırmızı şehir olan Bologna. Bu üçlü lakabı var Bologna'nın. Dünyanın ya da Avrupa'nın İlk modern üniversitesi Bologna Üniversitesi burada. Yani bilgiç bir şehir. Şişman mı bir şehir? Çünkü burası aynı zamanda bir gastronomik kenti. Özellikle tortellinileri, makarnaları, pizzaları ve kırmızı bir şehir. Gezerken göreceksiniz. Kıpkırmızı çatıları, duvarlarıyla Bologna bölümü başlıyor. Şimdi Bologna Üniversitesi'nde size öyle bilgiler vereceğim ki başka yerde inanın yok. Bologna Üniversitesi Avrupa'nın ilk üniversitesi kabul ediliyor. Burası 1088 yılında açılmış. Fakat bir üniversite nasıl açılır? Bir üniversite açmaya nasıl karar verilir? Bunun tarihsel süreci nedir? Ve neden Bologna sorularına cevap vermek gerekiyor. Hazır buraya gelmişken açık söyleyelim, bizim Bologna'ya gelme sebeplerimiz arasında birinci sırada belki de Bologna Üniversitesi gelmekteydi. Çünkü burayı görmek çok istiyorduk. Bir üniversite nasıl ortaya çıkar? 1088 yılı Orta Çağ'dan bahsediyoruz. Kilisenin de oldukça aktif, hakim olduğu yıllardan bahsediyoruz biz aslında. Bologna'da bir üniversiteye giden sürecin başlığı lonca sistemi aslında. Eğitim çıraklar için verilen bir şey o dönemde ve burada çıraklar için bir lonca sistemiyle bir düzen oturtuluyor. Ama o dönem için üniversiteye gelen insanlar aslında zenginlerin çocukları. Yani halka açık, böyle herkesin eğitim gördüğü bir düzen düşünmeyin. O yüzden Bologna Üniversitesi'ne geldiğinizde duvarlarda her yerde armalar göreceksiniz. Bu armalar zengin, buranın ileri gelen ailelerin armaları, çocuklarını yolladıkça buralara armalarını da yaptırmışlar. 1088 yılında eğitime başlayan bu üniversitenin tarihi de böyle o gün çok net açılışlar, kurdeleler gibi düşünmeyin. Oraya tarihlendiriliyor. Yine bir papazın öncülüğünde, Ignatius isimli birisinin öncülüğünde olmuş o tarihlerde. Bugün dahi kullandığımız kelimeler o günkü lonca sisteminden, çıraklıktan geliyor. Master yapmak. Ne demek master? Usta olmak demek aslında. Yani siz eğitiminizi tamamladıktan sonra ustalık alabilmek için şu an master yapıyorsunuz. Veya doktor olmak. O dönem için hakikaten tıp doktoru olmak için doktora da okuma, doktor olmanız, üstüne eğitim almanız gerekiyordu. İlk dönem lisans bütün herkes için aynıydı, aynı dersleri alıyorlardı. Sonrasında da master'la usta oluyorlardı. Doktor olmak istiyorlarsa doktora yapıyorlardı. Bugün dahi bu ünvanlar hala kullanılıyor, eğitim sisteminde yer edinmiş. Şimdi şöyle yürüyelim, biraz da tarihinden bahsedeyim. Alman Frederick Barbarossa'nın buraya etkisinden. Haçlı seferlerini hepiniz biliyorsunuz. 3. Haçlı Seferi. Kuslar Roma Cermen İmparatoru Frederick Barbarossa. Bu Bologna kentinde fetheden imparatordur aynı zamanda kendisi. Kuzey İtalya'yı da Kuslar Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlamıştır. Ve onun bu üniversite için bir beratı var. Yani buradaki eğitimi hamisi olmuş ve desteklemiş.
Yani buradaki Bologna Üniversitesi'ndeki eğitim aslında skolastik düşünceyle başlamış. Yani seküler bir eğitimden bahsetmiyoruz başlangıç için. Kilise buranın hamisi. Burada verilen dersler de Orta Çağ düşüncesinde 7 ayrı sınıfa ayrılıyor. Bunları lisans eğitimi olarak düşünebilirsiniz. Bunlar gramer, retorik, diyalektik, aritmatik, geometri, astronomi ve müzik alanındaki 7 temel bilim. Bunlar Fransa'daki Charlemagne dönemi Karolinj Hanedanı'dan başlamış bu eğitim sistemi. Temelleri de Yunan felsefesine kadar dayanıyor. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Kuzey İtalya'yı da fethettiği için Frederick Barbarossa'nın da etkisiyle bu 7 temel eğitimde öğrenciler derslerini alıyorlar. Ama çok katı hiyerarşiden bahsediyoruz biz burada. Bu eğitimlerini alırken kılık kıyafetleri, kep giymeleri, cübbe giymeleri veya giyememeleri, hangi renkte giyecekleri çok katı. Yani alt üst ilişkisi, hiyerarşi inanılmaz. Yani bir askeri sistemden bahsediyoruz da diyebiliriz. Sonuca bağlarsak, dünyada üniversite eğitim bugüne kadar gelmesinin temelleri atılan bu Bologna meslek örgütlenmesiyle üniversiteyi ortaya koymuş ve bu eğitim sistemi gittikçe gelişmiş ve bugünlere kadar gelmiş. Üniversite dediğiniz bu şekilde oluyor. Peki Türkiye'ye gelirsek üniversitelerin başlangıcı, hazır buraya kadar gelmişken bir karşılaştırma yapalım. Ne yazık ki İstanbul Üniversitesi 1453 yazsa da bu gerçekçi değildir. O medresenin, Ayasofya'daki medresenin açılışıdır. Bu öyle bir eğitim sisteminden bahsedemeyiz ortada. Çünkü bir araştırma ve geliştirme yoktur en basitinden bir medresede. Osmanlı'daki modern manada ilk üniversite görünen o ki 1773 yılındaki İstanbul Teknik Üniversitesi, yani Mühendishane-i Bahri Hümayun gibi gözüküyor. Galiba onlarla birlikte ilk üniversite Osmanlı'da başlamış. 1902-1903 yılları gibi de İstanbul Üniversitesi modern manada bir üniversite haline gelmiş. Şimdi üniversitenin üst katına çıkıp bir de orayı inceleyeceğiz. Bologna Üniversitesi'nin içerisine girdik. Burası bir müze. Üst katında da kadavraların incelendiği şu an bir tıp odası var. Kadavra odasındayız aslında. Ahşap, mükemmel güzellikte bir oda yapmışlar. Ne kadar eskilere dayanıyor ben emin değilim. Çok yeni duruyor aslında oda. İçerisindeki heykeller tamamı ahşaptan, kadavralar için. Gördüğünüz gibi odanın yapısı da ortaya bir kadavra yatırılıyor. Ve buradaki öğrenciler doktora eğitimleri sırasında gelip bu kadavrayı inceliyorlar. Bakın, hep tarihten bilirsiniz. Önce aydınlanma Endülüs Emevi devrinde İspanya'da yaşandı ve onun öncesinde de İslam aydınlanması oldu. Oradan Avrupa'ya gitti şeklinde. Endülüs Emevi özellikle Avrupalıları etkiledi şeklinde. Hakikaten bu üniversitenin de açıldı ve bu kadavra eğitimi, anatomi eğitimlerinin verildiği zamanların öncesi İbn Sina'ya dayanıyor hakikaten. İbn Sina'nın kitaplarının keşfedilmesi, İbn Sina aracılığıyla Yunan bilgisinin keşfedilmesi aslında buradaki anatomiyi hızlandırıyor, canlandırıyor diyelim eğitimi ve İbn Sina'dan alınan o bilgilerle bugünkü modern tıbba kadar konu gidiyor. Oldukça güzel bir üniversite. Birçok turisti de çekmeyi başarmıştık. Geziye devam ediyoruz. Anatomi odasından çıktım. Şimdi geziye devam ediyorum. Fakat Bologna Üniversitesi'nde o anatomi odası dışında çok da bir alanı sergilemiyorlar. Kalan odalar hep kapalı gördüğüm kadarıyla. Bu bina da üniversitenin aslında ilk kurulduğu günden değil, 1500'lü yıllara tarihleniyor. Zaten bu bahsettiğim üniversite ilk kurulduğu zamanlarda da tek bir merkezi bina üzerinden açılmış bir yer değil tabii ki de. Zengin kişilerin evlerinde, manastırlarda, böyle dağınık bölgelerde eğitim veriyor. Yani sizin parayla tuttuğunuz bir eğitmen var. Zengin çocuğu dememin sebebi de o. Bilge bir kişiye parasını veriyor ve belli bir eğitim sistemine göre, belli eğitim sistemi dediğimde ana başlıkları belli, yani müfredat gibi de düşünmeyin bunları bu kadar net bir şekilde. Ama üniversite denmesinin sebebi araştırmaya dayalı, ortada bir bilgi var
Siz bu bilgiyi alarak mezun oluyorsunuz ve aldığınız bilgiler dünya ilimlerini de içeriyor. Siz bir ustalık alıyorsunuz, mezun oluyorsunuz. Üniversite denmesinin sebebi bu aslında. Üniversitenin şimdi de kütüphane binasındayım. Bu oda hukuk öğrencilerinmiş. Üniversite 1600'lü yıllardan itibaren iki temel alana artık ayrılmaya başlamış. Legisti ve artisti diye geçiyor. Legisti olanlar avukatlar, hukuk alanı aslında. Artisti dediği tarafta güzel sanatlar var, tıp var. Bunların hepsini bir araya almış, artisti demiş. Ya bugünün fen ve sosyal bilimleri gibi belki düşünülebilir. Böyle iki temel ayrımı varmış. Burası da hukuk öğrencilerinin bir kütüphane, okuma salonu yapıldığı dönemden. Duvarlarda da önemli kardinallerin hep resimleri, armaları var ve yine aile armaları var. Dediğim gibi buranın kuruluşu aslında çok papalık himayesinde ve dini eğitimin de olduğu yer ama beşeri bilimlerine serbest olduğu bir yer. Orta yol gibi düşünebilirsiniz yani burası açıldığı zaman ve büyüdüğü zaman için söylüyorum. Tabii ki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun himayesi altında olduğu için odanın en büyük baş köşesinde de çift başlı kartal. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun arması var. Kardinaller de bu arada genellikle baş kardinal, buranın yöneticileri de Almanlar tarafından oradan atanıyormuş. Bu da detay bir bilgi olsun. Burada çok göremezsiniz bu bilgileri. Bunları ben biraz fazladan anlatıyorum tarih bilgisinden dolayı. İtalya'da olduğumuz için Alman etkisi burada çok anlatılmamış bu odada. Bugün burası farklı konferanslar için kullanılıyormuş bu arada. O yüzden böyle düzgün sandalyeler var her tarafta. Aktif yani bina hala aktif, konferans salonları olsun. Yeni güncel konular gibi artık neler varsa yani halkla iç içe güzel bir ortam var. Beğendim yani. Ben çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim bu üniversiteye gelmenizi de. Bologna'ya dediğim gibi gelme sebeplerimizden belki ilk sırada buydu. Bu üniversiteye gelip bir ortamı görmek istiyordum. Girişte bahsettiğim Frederick Barbarossa ile alakalı da ilginç bir bilgi daha vereyim. 3. Haçlı Seferi'nde orduları komuta etti ve Anadolu üzerinden Kudüs'e gitmeyi hedefledi. Büyük bir imparatordu. Fakat sonu ilginç oldu. Mersin'de öldü kendisi. Hatta Mersin'de bir anıt mezarı da vardır bugün. Frederick Barbarossa'nın nehirden karşı karşıya geçerken o koca imparator ölmüş. Yani bir yerde Bologna'daki üniversitenin hamilini yapmış, buraları kurmuş vesaire. Büyük imparator. Sen git Mersin'e dereden geçerken öl. Terzi isimli kafedeyiz. Bologna gezi rehberlerinin hangisine baksanız bu ismi, bu kafeyi öneriyorlar. Fakat bence çok hemen sonuca bağlıyorum. Koca bir balon olduğu düşünüyorum ben. Adamların çok başarılı bir reklam tanıtım kampanyası sonucu Bologna'ya kim gezmeye geliyorsa bu kafenin adına rastlıyor. Aslında 2000'li yıllarda açılmış. Yani nereye gitseniz her köşe başında bulacağınız kalitede bir kafe. Siz bilirsiniz. Bugün kullandığımız miladi takvimin bir diğer adı da Gregorian takvim. Duymuşsunuzdur illaki. Peki Gregorian takvim ne demek? Hiç bunu düşündünüz mü diyeyim. Arkamda Papa Gregory var. Papa Gregory bugün kullandığımız miladi takvimi düzenleyen kişidir aynı zamanda ve özellikle Batı dünyası ve onunla entegre tüm dünyada kullanılan neredeyse takvim şu an Papa Gregory'nin hazırladığı Gregorian takvimdir. Arkamdaki binada Palazzo Acurso. Belediye binası olarak kullanılıyor burası. Yani neredeyse 800 yıldır bu binayı belediye binası olarak kullanıyorlar. Yani yönetim binası bugünün belediye binası olarak. Bologna Üniversitesi'nde ilk kurulduğu yerlerden, eğitim vermeye başladığı yerlerden burası. İçeride birkaç galeri var. Büyük çaplı bir müze yok şu an. Fakat geldiğinizde muhakkak şöyle bir binayı da ziyaret edebilirsiniz. Tam Bologna'nın o Piazza Maggiore isimli meydanında burası da. Belediye binasının içerisinde bir tane koridor var sadece gezmeye açık bir alan.
O koridorda da yine eski yöneticilerden kardinallerin resimleri, amblemleri, bir tane papanın bir gördüm sembolün olduğu bu arka tarafında. Onun dışında bir şey yok. Dediğim gibi eski belediye binası Palazzo Acquaviso geziye açık bir alan değil içerisi ve geçici sergi alanları var. Burada da Belarus'la alakalı bir sergi varmış. Şu an arkamda gördüğünüz yerde. Bunun gibi bir alan genel olarak. Bologna'da Piazza Maguire'de önemli tarihi eserleri hemen şöyle bir turla konuşacağım. Bologna gezisi için çok da yeterli olacak aslında. Bologna'nın en merkezi yeri tam bulunduğum bu meydan ve tipik Avrupa kenti bu meydanını çevreleyen binalar. Tam arkamda biraz önce de bahsettim. Palazzo Acquaviso, yanlış telaffuz da ediyor olabilirim. Belediye binası. Girişinde de Papa Gregory'nin heykeli var. İçerisinde büyük bir müze yok. Bu köşede notari var. Yani noter binası. Bologna tipik bir İtalyan ortaçağ kenti olarak loncalaşmış. Meslek grupları kendi binalarını yapmışlar, ustalaşmışlar. Üniversitede zaten bunun bir sonucu. Tarihi gördüğünüz gibi notari binası. Şehre kızıl anlamını veren, lakabın takılmasına sebep olan binalardan bir tanesi. Oldukça kırmızı. San Pietrino Kilisesi var burada. Bu kilise de gotik olarak yapımına başlanmış ama yarıda kalmış bir kilise. Zaten hemen dış cephesine görebiliyorsunuz. Bologna çok büyük bir kilise yapmak istemiş. Papalık bunu durdurunca da yarıda kalmış. Ama yine 600-700 yıllık eski bir kiliseden bahsediyoruz. Tabii öncesinde de burada kilise yapıları yine vardı. Ama bu kiliseyle alakalı bizi rahatsız eden farklı bir konu var. O yüzden özellikle içini ziyaret etmemeye karar verdik. Ne yapalım diye bir konuştuk. Yok dedik, yani ziyaret etmenin göstermede gerek yok. Neden? İçerisinde 12. 13. yüzyıldan kalma bir duvar resmi, fresk var. Bu freskte de bir cehennem resmedilmiş ama cehennemde yanan kişi de Hazreti Muhammed, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i burada çizmiş ressam. Buraya daha önce bir saldırı ihtimali de olduğu için önünde de askerler sürekli bekliyorlar. Açıkça bir hakaretin olduğu, farklı bir dine hakaret edilen bir yere biz ziyaret etmeye çok gerek görmedik. Görüntü vermenin de bir anlamı yok. Bakın biz gezilerimizde farklı inançlara sahip, önemli tarihi, dünya tarihine etkisi olmuş mimari olarak güzel yerleri ziyaret ediyoruz, ayırmıyoruz. Güzelse, etkiliyse bakıp size gösteriyoruz. Ama açıkça hakaretin olduğu bir yere de ziyaret etmeye biz gerek görmüyoruz. Ziyaretçi sayısını arttırmak istemiyoruz. Hemen devam ediyorum. Palazzo Banchi. Palazzo Banchi aslında bu meydanın en son binası olarak yapılmış. Yani sebebi biraz daha garip. Meydanda son bir boş köşe kalmış gibi. Bu kenar boşta kalmış. Buraya da güzel bir bina yapalım da bu işi artık tamamlayalım diye. Çünkü arkada o imalathaneler varmış. Palazzo Banchi'de bu görüntüyü kapatma amacıyla buraya yapılmış. Son olarak Palazzo ve Piazza kelimeleri sık sık karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Palazzo saray, Piazza meydan, Ponte köprü. Artık biraz öğrendik bazı kelimeleri geze geze. Palazzo Podesta. Podesta şehrin en yüksek rütbeli yöneticisine verilen isim. Meydanın bir diğer köşesinde, kilisenin de tam karşısında Palazzo Podesta var. Bu bina yeterli gelmeyince arkasında da Raenzo isimli bir ek bina, saray daha yaptırmışlar ve Bologna'nın en önemli tarihi binaları, meydanı bu şekilde tamamlanmış. Kıpkırmızı bir meydandayız gerçekten. Bakın, Bologna tipik bir İtalyan kenti. Orta çağda kurulmuş, loncaları oluşmuş, merkezi kilisesini yapmış, papalık destekli bir kilise daha yapmış. Farklı meslek grupları var, kırmızı tuğla binalar derken tipik güzel de konulmuş bir bina, bir şehir. Muhakkak yine ziyaret edilmesi bir gün hızlı bir tempoda yeterli olabilir. Burası Bologna. Bologna İtalya'da yer alıyor. Venedik'ten sonra da trenle Bologna'ya geliyorsunuz. Bologna çok güzel bir şehir. Nur da bu şehri çok beğendi. Şimdi arkamda da bir saray binası var. Belediye binası. Biz Nur'la bu binanın önüne gittik. Heykele baktık. Hemen onun yanında kameraman. Lütfen kameraman dön benimle. Şimdi kameramanımız. Burada da noter binası var. Bu noter binasının önüne de gittik. Kırmızı güzel bir bina bu noter binası da. Burayı da beğendik efendim biz, noter binasını. Şimdi
Arkamda da bir tane yine yapı var. Burası da büyük bir kilise olarak yapılmış. Kocaman, daha da büyük yapmak istemişler. Kameraman yaklaş şöyle, kameraman. Kameramanımız da geliyor benimle birlikte. Kaydediyor mu? Kameraman. Şimdi bu binada kocaman yapılmış ama daha da büyük yapılmak isteniyormuş. Bu kilise binası daha küçük olmuş, yer kalmamış. Her yerde binalar varmış çünkü. Bakın bu meydanın her yeri dolu. Birçok bina var. Hiç ancak küçük küçük sokaklar, yollar var. Başka da yer kalmamış. Şimdi de şu yandaki binayı anlat. Binanın adı Bançi. Bu binayı da meydanı kapatmak için yapmışlar. Çünkü her yerde güzel binalar olmuş. Bu taraf açıkta kalmış. Arkada da çirkin binalar varmış. Onları kapatalım demişler. Palazzo Bançi isimli güzel bir bina yapmışlar o sebeple. Piazza del Nettuno'da Nur'la birlikte gezi devam ediyor. Bologna'da birkaç tane büyük meydan var. Hakikaten kırmızı bir şehir. Şimdi meydanlardaki binalardan kısa kısa bahsederek geziye devam edeceğim. Oldukça kalabalık bir alandayız. Arkamdaki Sala Borsa, Palazzo Acurso isimli büyük sarayın bir kısmı aslında. Burayı bir kütüphaneye çevirmişler. Bütün tarih kitapların hepsini, geçmiş el yazmaların birçoğunu bu kütüphanenin içerisine yerleştirmişler. Altında da bir arkeolojik alan var gezi amaçlı. Bugün bir kütüphane olarak kullanılıyor. Dışında binayı da biraz incelediğinizde bu yüzünde Bologna'daki önemli ailelerin, yani Orta Çağ devrinden kalma o armaların birer örneklerini de bina üzerinde görebiliyorsunuz. Güzel bir meydandayız. Sala Borsa'nın içerisindeki Roma Antik Yolu'na geldik. Sala Borsa'da birçok yer hala konferans kütüphane amacıyla kullanıldığı için gezilemiyor. Yani dolu odalar, konferanslar var, bağıra bağıra konuşamıyoruz. Şu an Roma Antik Yolu'nun olduğu binanın aşağı katındayız. Bakın buraya sadece Roma yolu demek basit kaçar çünkü burada bir şehir yapısının kalıntıları var. Bu arkamdaki alanda da bazilika kalıntıları varmış. Yani Bologna'nın Roma döneminden kalma kalıntıları şu an Sala Borsa'nın altında sergileniyor. Roma döneminde bazilika, yol, sivil yerleşim gibi birçok yapı Sala Borsa'nın altında. Adet olsun diye de hemen bozuk paraları içeri doğru atmışlar. İtalyanlar özellikle çok seviyorlar bu olayı. Eski TV izleyenler artık barok dönem Avrupa şehirlerini de daha iyi değerlendiriyorlar. Neden? Arkamda bir Neptün Çeşmesi var. Birçok Avrupa kentinde bu Neptün Çeşmeleri var. Barok dönemde papalığında bir simgesiydi bu Neptün Çeşmeleri. 4 büyük nehir altından akar. Üstünde de Roma'dan, aslında Roma mitolojisinden gelen Neptün vardır. Bu Neptün Çeşmesi de yine Palazzo Meggiore isimli, Piazza Meggiore özür dilerim, isimli meydanı süslüyor. Papalık tarafından yaptırılmış. Neptün Çeşmesi ve heykeltıraşla alakalı da farklı hikayeler var. Hikayelere göre Papa heykelin en boy oranlarına, uzuvlarının boyutlarına çok fazla müdahil olmuş ve belli bir açıdan heykele baktığınız zaman arka tarafından özellikle bu müzipliğe gelip kendiniz görün derim. Anadolu'da hani bazı camiler vardır. Çok eski camiler tabii bunlar. Şadırvan'da bir köşe geçer bir şey dersiniz, hani karşıdaki adam da onu duyar, arkadaşınız. Bildiniz değil mi onu? İşte onun aynısı burada var. Şimdi aynı hareketleri ben de burada yapmaya gerek duymuyorum. Palazzo Podesta'nın bir portikosun içerisinden geçerken bir köşeden konuşuyorsunuz.
Diğer tam karşıdaki sesi aynı netlikte duyuyor. Bizim Anadolu'dan biraz da bildiğimiz şeyler. Örnek Afyonlu Camii'nin şadırvanında böyle bir durum vardı. Meraklıysanız böyle eğlenip geçebilirsiniz buradan da. Catedrale Metropolitane ismindeki kilisenin önündeyiz. Bologna'nın aslında merkezi kilisesi burası. Tam meydanında gördüğünüz San Pietro değil. Bu kilise Papalık tarafından Bologna'nın merkezi kilisesi kabul ediliyor. Tarihi 1100'lü yıllara kadar dayansa da bugün gördüğünüz barok bir kilise var burada. Altında da eski kalıntılar varmış. Bir ziyaret etmeye değer diyelim. Bologna'nın benim Venedik'ten neyim eksik durağındayız. Çok turistik aslında. Turistlere pazarlamalık bir yer. Bir tane su kanalı var. Şu an kurumuş. Yani mevsimden ötürü su yok aslında. Görsel olarak da bir şey yok ama Bologna'ya geldiğinizde Venezia Penceresi isimli bu yerde de ufak bir seyir, hemen 1 dakikalık geçerken bakabilirsiniz. Karşıda bir de küçük penceresi var, orası daha popüler. Hemen orayı da gösterip yola devam edeyim. Kuleler şehri Bologna. Bologna'da vaktinde 140 kadar kule olduğu söyleniyor. Bugün de birçok kule şehirde var. Çok meşhur olduğu için arkamdakilerin önüne geldik. İkiz kuleler olarak geçiyor. Asinelli ve Grasselli diye. Bu kuleler tam şehrin merkezine, biraz önce gezdiğimiz o meydanların çok yakınında duruyor. Bu kulelerin geçmişi şu şekilde. Aileler yaptırmış buraya, zengin aileler. Kendini koruma amacıyla yükseklerde durmak için yaptıkları söyleniyor. Ama kulelerin birçoğu bugün eğik durumda. O yüzden işlerine gelip gezilemiyor birçoğunun. Girebildiklerimizden de şehir manzaralarını görmek için bu kulelere gelebilirsiniz. Corte Isolani'deyim. Burada da bir 3 ok efsanesi var. Efsane farklı hikayeler anlatıyor. Söylenene göre okçular Bologna lordunun karısını vurmak isterken hedef şaşırmışlar. Bologna karısı işte üstünü çıkarmış, bir anda kafaları karışmış derken hedefleri şaşırmışlar gibi hikayeler var. Yine doğruluğu tabii ki bilmem bu tarz hikayelerin. Ama Bologna'ya geldiğinizde burası da popüler noktalardan bir tanesi. 3 tane oku herkes göremiyor, bulamıyor. O yüzden arayanlar da çok. 3 tane oku sonunda var burada ama çok gözünüzde seçmeniz zor. 3 ok efsanesinin olduğu noktadayım. Corte Isolani. Açıkçası ben de 3 tane oku tek tek seçemedim. Çok da uğraşmak istemiyorum. Size de şöyle bulunan yere ve ahşap tavanı gösteriyorum. Yine bir portikonun altındayız. Roche Boys isimli bir mobilyacıdayım. Bu mobilyacının olayı da aşağı katında Roma İmparatoru döneminden kalma bir yol bulunması. Bu yol doğrudan Roma İmparatoru döneminde yapılmış ve bugüne kadar bir şekilde gelebilmiş. Yolu incelediğiniz zaman aynı Sala Borsa isimli belediyenin ek binasının altındaki yine Roma yoluna benziyor. Bu şehirde 2 tane Roma yolu izi var. Bunlardan bir tanesini mobilyacının altında olan buraya da gelip kısaca inceleyebilirsiniz. Küçük bir alan zaten. Mobilyacıda hiç beklemenin farklı bir detay çıktı. Bakın Ayasofya'dan fotoğraflar var mobilyacının içerisinde. Şimdi çıkışta soracağım bunların sebebini, bilinçli bir sebebi var mı diye. Yani İtalya, Bologna'da duvarları Ayasofya'nın fotoğrafları süslüyor. İlginç. What is Ayasofya falan diyor kız. Sadece güzel dursun diye asmışlar. Ayasofya'yla hiçbir alakası yok yani konunun. Bologna Dinozor Müzesi'nden herkese selamlar. Bologna Üniversitesi'ne bağlı Geologica Müzesi'ndeyiz şimdi de. Nur'la ikimizin özel ilgi alanı. Burada çok eski devirlerden dinozor örnekleri var. Onlara bakmaya geldik Nur'la birlikte. Söylediğim gibi üniversiteye bağlı bir yer burası. 1860'lı yıllardan beri büyüyerek gelen bir müzeymiş. Girişinde bile öğrenciler vardı. Görevliler de hep öğrenciler. Bakalım birazdan Nur hangi dinozoru göreceğiz burada? Hangisi görmek istiyorsun? Apatosaurus. Apatosaurus, başka? Hadrosaurus. Hadrosaurus'u, başka var mı görmek istediğin? Yes.
Rex. Evet, o zaman dinozor müzesi başlasın mı Nur? Başlasın. Arkamızdaki dinozorda Rex sandık. Çok heyecanlandık ama Torvosaurus'muş. Amerika'da bulunmuş. İtalya'da sergileniyor. Evet, Apatosaurus'u, Rex'i ve Hadrosaurus'u ben de göremedim. Onlar yok diye şimdi çıkacak mıyız müzeden? Senin bilmediğin dinozorlar var işte. Nur dinozor bölümünü bitirdi. Hadrosaurus müzede olmadığı için. Güle güle diyelim herkese o zaman. Bologna şehir kapılarını şehre geldiğinizde göreceksiniz. Ana caddelerin girişlerinde şehri dört bir taraftan çevrelemiş durumda bu kapılar. Ne yazık ki Bologna'da şehir surları bugüne ulaşmamış, yıkmışlar. Ama kapıları bırakmışlar. Büyük caddenin girişlerinde bu kapıların hepsini göreceksiniz. Şişman, kırmızı ve bilgiç demiştim bu şehir için. Kırmızı kısmını zaten siz de geldiğinizde göreceksiniz. Görmeme ihtimaliniz yok. Şişman kısmı için bir şeyler yedik. Daha da bölüm içerisinde zaten gördüğünüz yediklerimizi, artık beğenisi size kalmış. Sadece turistik noktalar var. Daha turist düşürmeye yönelik internette de bu tarz şeyler var. Dikkatli olun bence. Daha seçici davranın. Bilgiç kısmı içinde çok güzel bir Bologna Üniversitesi konuştuk ve gezdik. Şehre geldiğinizde portikolar, yani revaklar zaten biz söylemesek de çok dikkatinizi çekecek. Her yerde revaklar var. Herhalde ya dünyada en fazla revak bu şehirde olabilir yani. O kadar fazla revak var ki ya, bütün binalar portikolu yapılmış. Fakat özellikle kenar mahallelere doğru gittiğinizde bu portikolar bir güvenlik açığına sebep oluyor gördüğümüz kadarıyla. Biraz dışarı çıktığınızda portikolarda her yerde dilenci, tekil olmayan tipler ve bolca ot kullanımı gördük. Yani ot kokuyor etraf. Yani dışarı doğru çıktığınızda bunu da bilmenizde fayda var. Çok romantize ederek anlatmaya gerek yok her yeri. Ot kokusu da bize ne yazık ki Amsterdam'da her yeri kokmasından dolayı artık çok tanıdık geliyor. Giden herkes bilir zaten. Bologna'da da böyle bir durum var. Bütün her şeyle birlikte Bologna bir gün yavaş davranayım diyorsanız 2 gün sakin kafayla gezmek için güzel bir şehir. Eski TV'nin bir yeni bölümünde görüşmek üzere. Bologna'dan herkese selamlar.